Tilki ile at masalı. Bir zamanlar çiftliğin birinde bir at yaşarmış. Gel zaman git zaman bu at yaşlanmış ve artık iş yapamaz hale gelmiş. Uzun yıllar çiftliğe hizmet eden bu at yaşlandığı için artık çiftliğin sahibi tarafından kapının önüne koyulmuş. Burada çalışmayana yemek yok. Çabuk git, diğer hayvanlara kötü örnek oluyorsun. İlla kalmak istiyorsan da seni çiftliğe tekrar almam için bir şartı yerine getirmen gerekir. O da bana bir aslan getirmen demiş. At sahibinin bu yaptığına çok üzülmüş. Uzun süre çiftlikte yaşadığı için orman hayatına da ayak uyduramamaktan çok korkuyormuş. Çünkü eskisi kadar genç ve güçlü değilmiş. Yine de ormana doğru gidip kendisine mutlu, huzurlu bir yer aramaya başlamış. Orman yolunda üzgün üzgün giderken karşısına bir tilki çıkmış. "Hayırdır dostum, böyle üzgün üzgün nereye gidiyorsun?" demiş. At da "Ah ah, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün?" diye içlenmiş ve olanları bir bir tilkiye anlatmış. Tilki de bu durum karşısında hemen bir kurnazlık düşünmüş. Aklına son günlerde kendisine çok kötü davranan, avladığı yiyeceklerden hep pay alan, bazen de neredeyse kendisine yiyecek bırakmayan aslan gelmiş. Tilki ata dönüp "Bu işi oldu bil. Yapman gereken bir ağacın altına ölü gibi yatıp beklemek" demiş. At bir ağacın altına yatmış. Tilki bu arada aslanın yanına gitmiş. "Aslan Hazretleri, nihayet kısmetimiz ayağımıza geldi. Şu az ileride bir at düşüp öldü. Ağacın altında yatıyor. Bir çiftlik atı bu besbelli. Çünkü oldukça etli butlu. Günlerce ziyafet çekeriz. Bol bol karnımızı doyururuz" demiş. Aslan da "Ben de günlerdir açlık çekiyordum" demiş. Ve tilkinin söylediği yere atın yanına doğru yürümeye başlamış. Aslan atı görür görmez hemen üzerine atlamak istemiş ama tilki aslanı uyarmış. "Aslan Hazretleri, bu avı sizin mağaranıza götürelim. Orada rahat yeriz. Burada yemeye başlarsak sırtlanlar, akbabalar bize rahat vermezler" demiş. Aslan da "Haklısın. Peki bu koca atı mağaraya nasıl götüreceğiz?" demiş. Tilki kurnazca bir çözüm bulmuş. "Çok güçlü ayakların var. Atı senin kuyruğuna bağlarım. Sen mağaraya giderken at da arkandan sürüklenir gelir" demiş. Aslan tilkinin söylediğini hemen kabul etmiş. Tilki atın kuyruğunu aslanın kuyruğuna bağlamış ve bu arada da atın kulağına eğilerek "Benden buraya kadar, artık gerisi sana kalmış" demiş. At tilkiyi duyar duymaz ayağa kalktığı gibi çiftliğe doğru dört nala koşmaya başlamış. Aslan da arkasından sürüklenerek çiftliğe kadar gelmiş. Atın koca aslanı kuyruğundan tutup getirdiğini gören çiftlik sahibi söylediklerinden ve yaptığından çok utanmış. Aslanı bir güzel yakalayıp bir kafese koymuş. Ve o günden sonra da ata ömrünün sonuna kadar güzelce bakmış. O günlerden sonra at çiftlikte, tilki de ormanda mutlu mesut yaşamış. Tilkinin başına bela olan aslan cezasını bulmuş ve bir kafese hapsedilmiş. Tilkiye yaptığı zorbalığın cezasını çekmiş. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri zorbalığa karşı duranlara, biri de masalı anlatana. Kurdun Krallığı Masalı. Bundan yıllar önce bir ormanın birinde bir kurt kendini kral ilan etmiş. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınlamış.
Yayınladığı bu kanuna göre her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak. Böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekmiş. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak şöyle demiş: "Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi." Bunun üzerine diğer hayvanlar bu defa da eşeği alkışlamışlar. Kurt biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etmiş. Bu masalımızda da kurdun yaptığı gibi insanlar bir kanun koyuyorlarsa önce buna kendileri uymaları gerekir. Kendileri uymuyorsa öyle bir kanuna ihtiyaç yok. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kanuna hukuka uyanlara, biri de masalı anlatana. Çirkin ördek yavrusu. Bundan yıllar önce, çok eski zamanlarda köyün birinde kuluçkalarından yumurta çıkmasını heyecanla bekleyen bir anne ördek varmış. Günler geçerken kuluçkaların çatlama zamanı gelmiş ve tüm yumurtalar tek tek çatlayıp yavru ördekler dışarı çıkarken kuluçkadaki yumurtalardan biri çatlamamış. Çok güzel yavrulara sahip olan anne ördek çatlamayan yumurtasından da güzel bir ördek yavrusunun çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kalan yumurta da çatlamış. Ancak yumurtadan çıkan yavru anne ördeğin beklediği gibi güzel değilmiş. Aksine çirkinmiş. Anne ördek bu yavru güzel görünmese de diğer yavrularından ayırmamaya çalışmış. Ama maalesef diğer yavrular bizim çirkin ördek yavrusunu dışlamışlar. Ve çirkin ördek yavrusu bu duruma çok üzülmüş. Kardeşlerinin yanına gitmeye çalışmış. Ama her seferinde kardeşleri onu bir türlü sevemediği için hiç onunla birlikte vakit geçirmek, oyun oynamak istememişler. Hatta onunla geri gelmiş, dalga geçmişler. Bu duruma dayanamayan çirkin ördek yavrusu bir gün evden kaçmaya karar vermiş. Sabah erkenden annesi ve kardeşleri uyurken evden kaçmış. Maksadı kendisine benzer birilerini bulmak ve çirkin olmadığını ispat etmekmiş. Gittiği yerlerde çok sayıda kuşla karşılaşan ördek hiçbirinin kendisine benzemediğini fark etmiş. Ancak yılmamış, usanmamış, kendi gibi birinin olacağına çok inanmış. Günler sonra çirkin ördeğin yolu bir göle düşmüş. Bu gölde yaban ördekleri yüzüyormuş ve çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerini izlemeye başlamış. Derken birden bir avcı çıkmış ve gölde bulunan ördeklere tüfeğiyle ateş etmeye başlamış. Bizim küçük yavru bu durum karşısında çok korkmuş ve otların arasına saklanmış. Ama avcının köpeği onun kokusunu alıp otların arasında yakalayıvermiş. Ama maalesef köpek bizim küçük ördeğin çirkinliğini görünce oradan kaçmış gitmiş. Annesi ve kardeşlerinden sonra avcının köpeğinin de benzer tepki vermesi çirkin ördeğin daha da çok canının sıkılmasına sebep olmuş. Günlerce kendisi gibi olan birini bulmak için yürüyen yavru ördek çok yorulmuş. Bir ormana yolu düşünce burada dinlenmek istemiş.
Ancak hava soğuk olduğundan üşümeye başlamış. Çirkin ördek yavrusu titrerken ormana odun için gelen çocuklar onu görmüşler ve ısınması için evlerine götürmüşler. Evlerinde önce onun ısınmasını sağlamışlar. Sonra da bir güzel besleyip karnını doyurmuşlar. Ayrıca çirkin ördek yavrusundan hiç korkmamışlar. Onların kendinden korkmaması ve sevmesi bizim çirkin ördek yavrusunu çok mutlu etmiş. Çocuklar ördeği çok sevmişler ancak evlerinde bulunan kedi bu ördeği hiç sevmemiş. Bu nedenle onun evden gitmesi için birbirinden farklı planlar yapmış. Bir gün şişede duran sütü dökmüş ve hemen odadan çıkıp bahçeye geçmiş. Çocuklar odaya girdiklerinde bizim çirkin ördek yavrusunun odada olmasından dolayı sütü ördeğin döktüğünü sanmışlar ve maalesef onu bu yaramazlığıyla bakamayacaklarını düşünüp sokağa terk etmişler. Çirkin ördek yavrusu, kardeşleri, annesi, avcının köpeği ve en son kendisini çok seven bu çocukların yaptıkları sonunda da daha da çok üzülmüş ve bir daha yollara düşmüş. Çirkin ördek yavrusu o kadar çok üzülmüş ki üzüntüden ne kadar yol yürüdüğünü, nerelere gittiğini bile fark edememiş. Uzun süre yürüdükten sonra ve umudu iyice tükenmeye başladığında çirkin ördek yavrusu güzel bir göle ulaşmış ve buradaki kuşların kendisine benzeyip benzemediğini incelemeye başlamış. Kuşların arasında Kuğu isimli kuş onun çok dikkatini çekmiş. Kuğuyu izlerken çok susadığı için gidip gölden su içmek istemiş. Göle yaklaştığı sırada suda yansımasını görünce küçüklüğünden kalma gri ve çirkin tüylerin yerine bembeyaz tüylerin parlak bir şekilde çıktığını ve Kuğu adındaki kuşa çok benzediğini fark etmiş. Bizim çirkin ördek yavrusu o kadar güzelleşmiş ki anne ördekten bile daha heybetli, daha da güzel bembeyaz tüyleri ve çok güzel bir boynu olan bir kuğu olmuş. Karşılaştığı kuğuyla tanışıp arkadaş olduktan sonra gölde yaşayan diğer kuğularla da bir güzel kaynaşmış ve çocukluğunda yaşadığı kötü şeylerin aslında yuvasının karışmasından dolayı olduğunu anlamış. Bu yaşadıklarından dolayı da artık diğer hayvanlara görünüşlerinden dolayı asla kötü davranmamaya, onları nasıl görünürlerse görünsünler bir dost, arkadaş olarak görmeye karar vermiş. Ve bundan sonraki hayatında da göldeki kuğularla mutlu mesut yaşamış. Çirkin ördek yavrusu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi bu masalı dinleyenlere, birisi dış görünüşe önem vermeyip herkesi sevenlere, biri de bu masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.